Bugün pideci oyun yapıyoruz ama sizin yorumlarınızla. Uzatmadan hemen videoya geçelim. Evet, stüdyomuzu açtık. İlk olarak mağazayı tasarlamam gerek. Tamam, müşterilerin pide alması için böyle bir tezgah yaptım. Tamam, bitti şu anda bu. Buradan böyle pideyi vereceğiz. Diğer taraftan da alacak müşteri. Evet, bu tarafsa bizim pidecimiz olacak. Evet, çok da büyük bir şey yapmak istemiyorum aslında. Ve sonunda pidecimiz hazır. Böyle iç tasarımını da yaptım. Hatta pideyi pişirmeyi bile kodladım. İsterseniz onu göstereyim hemen. Evet, burada hamur var böyle. 3 saniye basılı tutarak bu hamuru atıyoruz. Sonra hamuru elimize alıyoruz böyle. Burada 2 saniye bekleyip pişiriyoruz hamuru. Sonra ise burada etle donatıyoruz ve müşteriye teslim ediyoruz. Ama daha müşterilerin kodunu yazmadım. Aslında onu da hemen şimdi yazabilirim. Tamam, yarım saat falan oldu ama sonunda müşteri sistemini yaptım. Ve gördüğünüz gibi etli pide istiyorum hemen diyor. Biz de hemen onun etli pidesini hazırlıyoruz. Evet, pideyi hazırladık ve kendisine veriyoruz ve gidiyor. Tamam, oyunun ana mekaniği falan bitti. Şimdi ise sıra sizin yorumlarınızda. Evet, ilk yorumumuz oyunda Yakup Usta olsun diyor. Tamam, şimdi şu köşeye Yakup Usta'yı koyalım. Belki ileride bize yardım falan eder. Tamamdır, Yakup Usta'yı oyuna ekledim. Şimdilik hiçbir şey yapmıyor ama ileride kahve falan hazırlayabilir bize, iyi olur. Neyse, sıra diğer yorumda. Evet, biri %10 şansla Testo Taylan ziyarete gelsin yazmış. Evet, bu biraz mantıksız ama Testo Taylan'ı oyuna yine de müşteri olarak ekleyebilirim. Tamam, Testo Taylan'ı müşterilerin arasında sakladım. Hatta gelmiş bile. Tamam, biraz abartmış olabilirim ama Testo Taylan'a benziyor bence. Dur, kızmadan hemen onun da pidesini hazırlayalım. Buyur abim. Sıradaki yorum, müşteriler neyli olduğunu söylesin. Bu biraz vaktim alabilir. Evet, biraz vaktim aldı ama bunu da hallettim. Artık kaşarlı pide de yapıyoruz. Ve şu anda Testo Taylan bir tane kaşarlı pide istiyor. Hemen verelim onun istediğinde. Umarım artık daha kolay yorumlar gelir. Bir kardeşimize oyunda ayran olsun yazmış. Hatta Yakup Usta boş durmasın, ayranları o versin. Yakup Usta'nın suratı yok olmuş bu arada. Tamamdır, oyunda artık ayran da var. Mesela Testo Taylan geldi yine ve bir tane kaşarlı pide ve bir tane ayran istiyor. Evet, kaşarlı pidesini veriyoruz. Sonra da Yakup Usta'dan bir tane ayran alıyoruz ve ayranı da veriyoruz. Yani sadece şunlar için o kadar fazla kod yazdım ki. Biri hamur yoğuralım yazmış ama zaten yoğuruyoruz. Sıradaki yorumda pidecinin arka sokağında belirli miktarda para alan bir mafyatik adam olsun yazmış. Ve parası ödenmezse dükkanı patlatsın. İyi ki de zor bir şey istemeyin dedim. Evet, şu binaları kullanarak böyle bir arka sokak yaptım. Ve aynı zamanda buraya bir tane mafya koydum. İşin kötü yanı bizim oyunda daha para sistemi bile yok. Biraz uzun sürdü ama oyuna para sistemini de ekledim. Mesela şu an Testo Taylan kaşarlı pide ve bir tane ayran istiyor. Evet, Testo Taylan'a ayranını verdik ve bize 11 dolar verdi. Bu para bazen 25 dolara kadar çıkabiliyor. Evet, şimdi sıra mafyayı kodlamakta. Ama bu beni bayağı zorlar. O yüzden de biraz yapay zekadan yardım almak istiyorum. Elbette herkesin kullandığı yapay zekaları kullanmayacağım. Çünkü onlardan kod yazmalarını istersin. Sana kod verir ve onu oyuna yapıştırmakla saatlerin geçer. Ve bunun için harika bir yapay zeka biliyorum. Bu yapay zeka Lemonade. Lemonade'e prompt verirsin ve sana saniyeler içinde mükemmel bir oyun oluşturur. Mesela buraya oyunumdaki mafyaya her 3 dakikada 50 para vermezsek oyun bitsin yazdım. Ve ayrıca havalı bir tasarım yap yazdım. Ve yaklaşık 30 saniye sonra oyunuma gerekli olan her şeyi eklediğini söylüyor. Hadi deneyelim. Evet, oyunuma yukarıda bir geri sayım işlemiş. Hızlı olmam gerek yoksa oyun biter. Evet, son bir dakika kaldı ve 60 dolar kastım. Bakalım para vermeye çalışıyor mu? Evet, konuşa basıyorum ve gördüğünüz gibi mükemmel bir tasarım yapmış. Mafya bana koruma için 50 dolar ödemem gerektiğini söylüyor. Ödemezsen sonuçlarına katlanırsın diyor. Benim şu anda 60 dolarım var ve 50 dolarını ödüyorum. Ve süre yenilendi. Sadece saniyeler içinde böyle bir oyun yapması gerçekten inanılmaz. Ve eğer yazmak için prompt bulamıyorsanız burada hazır sistemler var. Mesela kasa açma sistemi, dövüş sistemi, Steel Brainrot sistemi ve daha yüzlercesi var. Ve her gün bedava tak çevirerek onlarca kredi kazanabilirsin. Mesela benim sadece 3 tane kreditim vardı ama bununla mükemmel bir oyun yaptım. Siz de hemen açıklamadaki linkten kendi oyununuzu oluşturabilirsiniz. Bu arada bu yorum çok hoşuma gitti, oyunu aşırı zorlaştırıyor. Evet, sıradaki yorum oyuna çok az şansla devlog gelsin ve çok iyi bir bahşiş bıraksın. Evet, bu yorumu da çok beğendim. Evet, artık oyuna %5 şansla devlog geliyor. Hatta gelene kadar bekleyeceğim. Bu arada mafyayı unutmuşum tamamen ve oyun bitti. Evet, yaklaşık 10 kere falan öldüm ama sonunda devlog geldi. Hemen ona bir etli pide veriyoruz.
Ve bize tamı tamına $60 verdi. Ve bununla tek seferde mafya ödeyebiliyoruz bile. Yorumlar giderek daha kolay ve daha eğlenceli hale geliyor. Sıradaki yorum oyuna hamster ekle. Tamam da neden ama neden böyle bir yorum? Evet, artık oyunda bir hamster var ve aşırı tatlı gözüküyor. Hemen ona da istediğini veriyoruz. Kapının önünde maskot olsun. Evet, iyi fikir, hatta maskot olarak da kendimi koyuyorum. Goril Faruk tüm menüyü istesin. Evet, oyuna çok nadir olarak Goril Faruk'u ekleyeceğim ve bizden 10 tane pide istesin. Ve ayrıca reklam yaptığını söyleyerek para vermesin. Evet, bunu da ekledim ve oyuna sadece %1 şansla Goril Faruk geliyor. Evet, Goril Faruk geldi ve 10 tane etli pide istiyor. Evet, ilk pidesini veriyoruz ve kaldı 9 diyor. Evet, neredeyse sürem doldu ve sonunda siparişi bitirdim. Ve bana para vermedi. Evet, maalesef sürem bitiyor. Ve öldüm. Yani oyun oynarken Goril Faruk gelirse büyük ihtimal kaybedersiniz. Oyun bence iyi oldu. Eğer oyunu paylaşmamı isterseniz yorumlarda belirtin. Ve bir de oyuna başka nereye eklem gerekiyor onu da yazarsanız sevinirim. Video bu kadardı. Şimdi hoşça kalın.